Merhaba, bugün size motifli kazak anlatımı yapacağım. Benden istediğiniz bir kazaktı. İhraç fazlası batik bir ip kullandım. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. En ince ipten en kalın ipe kadar kullanabilirsiniz. Ben ipimin inceliğine göre 2 günde bitirdim kazağı. Siz kalın bir ip kullanıyorsanız bir gün içinde de kazağı bitirebilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için çok kolay bir model. 3 milim tığ kullandım. 420 gram da ip kullandım. Örgüde kullanacağım ipi Hobimon'dan aldım ve ihraç fazlası bir ipti. Nako outlet olarak geçiyor. Herhangi bir metresi ya da gramı yazmıyor. 5 yumak halinde satılıyordu. O şekilde denemek için aldım ve bu örgüde kullanacağım. İnceliğini şu şekilde ifade edebilirim. Alize Cotton Gold'ların ya da Yarnaş cinslerin inceliği var. O yüzden 2,5, 2,75, 3, 3,25 tığlar kullanabilirsiniz. Yapısı akrilik ipler gibi yumuşak. Şimdi ben bu iple gösteriyorum. Siz elinizdeki herhangi bir ip kullanabilirsiniz. En ince angora ipten en kalın ipe kadar kullanabilirsiniz. Ördüğünüz ipe göre sadece sıra sayımız değişir. Ben size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Siz motiflerinizi, parçalarınızı o kadar olana kadar öreceksiniz. Sonrasında size detaylar da vereceğim. Vücudunuzun tipine göre mesela omzunuzdan düşmesi gerekiyor ya da kollarınız genişse onlarda nasıl olacak onları da anlatacağım. İpimize göre sadece sıra sayımız değişecek. Siz benim ördüğüm sıra sayısında değil, kendinize uygun olan genişlikteki sıra sayısını öreceksiniz. Burada bir kolunu yapmadığım, ipimin yetmediği bir kazak var. Bunun üzerinden size arada örnekler vereceğim. Motifimiz hanım dilendi, bey beğendi. 2 tane motif yapıyoruz. Sonrasında kol boşlukları oluşturuyoruz, yaka boşlukları oluşturuyoruz. Kollarımızı örüyoruz ve kazağımızı bitiriyoruz. Size verdiğim yetişkin beden ölçü tablosunda mesela bedeniniz 50 santim. O zaman öreceğiniz motif de buradan buraya en az 50 santim olmalı. Video içinde yine değineceğim. Hepimizin yapısı da farklı, vücut yapısı da farklı. Aynı bedende olabiliriz ama birimizin omzu geniştir, birimizin sırtı geniştir, birimizin kolları geniştir. Önemli olan bu motifleri ördüğümüzde bizim bu en son noktalarımızın, köşelerimizin bizim omzumuzdan biraz düşmesi. Bunlar omzumuzun üzerinde kalmayacak. Şimdi siz 50 santim ördünüz, oradaki beden genişliğiniz 50 santim yazıyor diye üzerinize tuttunuz ve bunlar sizin omzunuzun üzerinde kaldı. O zaman bir iki sıra daha fazladan öreceksiniz. Orada 50 santim yazıyor diye 50 santim yapmak zorunda değilsiniz. Siz kendi vücut ölçünüze göre yapacaksınız. Bana özelden gelen sorular genelde örgülerimi yapıyorum ama nasıl satacağım bilmiyorum. Üzerine oluyor. Ben de 9. dakikaya kadar bunu açıklamaya çalıştım elimden geldiğince. Örgülerinizi yapıp satabileceğiniz uygulamaları anlattım ve vergi muafiyetini anlattım. Bu işle ilgilenmiyorsanız 9. dakikaya kadar atlayıp sonrasında örgüyü izleyebilirsiniz. Yapıp satacaksanız oradakine göre yapabilirsiniz. İnsanlar zaten siz onun bilgilerini girdiğiniz için, beden genişliğini girdiğiniz için ona göre alırlar. Sonrasında da bu dar olmuş ya da bol olmuş deme lüksleri yok. Zaten siz oraya yazmışsınız onu. Onlar da onu düşünerek alırlar zaten. Ama birebir size bir sipariş geldi. Karşılıklı konuşma şansınız var. O zaman severek kullandığı, üzerine yapışmayan bir hırkanın ölçüsünü isteyebilirsiniz. Özellikle buradan buraya omuz ölçüsünü isteyebilirsiniz. Kendisi de zaten giymek istemeyeceği, sonrasında sorun yaşayacağı bir şey istemez. Severek size o ölçüleri verecektir. Sonrasında boyunu ne kadar istiyorsa onu da sorarsınız. Beden genişliğini aynı istiyordur ama boyunu daha uzun istiyordur. Siz ikisini birleştirdikten sonra boyunu örmeye devam edersiniz, uzatmaya devam edersiniz. Diğer videolarda denk gelmeyenler için tekrar anlatmak istiyorum. Satış yapmak istiyorsanız bir tane banka hesabı açtırıyorsunuz kendi adınıza. Benim açtırdığımda korona zamanıydı. Yüz yüze yapmamıştık, telefon üzerinden yapmıştık. Siz şu an yüz yüze de yapabilirsiniz. Banka hesabı açtırıyorsunuz. Sonrasında sizin elinize kartlarınız, kart bilgileriniz ulaşıyor belli bir süre sonra. Dolap, gardırop, Shopier, yurt dışında Etsy ya da Amazon gibi bilgilerinizi giriyorsunuz, üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Sonra ürünlerinizi ekliyorsunuz. Bazılarında mesela siz bu kazağı eklediniz, bu kazağı eklediniz diye sizden listeleme ücreti alanlar da var. Aylık sizden para alanlar da var ya da almayanlar da var. Lütfen onları da bir araştırın. Ondan sonrasında mağdur olmayın.
Mesela dolapta, şopiyerde ya da gardıropta yaptığınızı düşünün. Onlarda herhangi bir listeleme ücreti olmuyor. Komisyonları oluyor sadece. Sizin sattıklarınızdan belli bir komisyon alıyorlar. Dolapta 250 liranın üzerine kargoyu siz ödüyorsunuz ki çok düşük bir miktar aslında 250 lira. Maliyetinizi çok kurtaramayabiliyorsunuz bazen. Gardıropta herhangi bir 500 liranın üstüne sanırım belli bir kesinti oluyor. Bunlar da bana özelden yazıldığı için anlatıyorum. Belki burada da ihtiyacı olan olur diye. Bilgilerinizi girdiniz, artık ürün bilgilerinizi girdiniz, kazak olarak bunu yazdınız, kullandığınız ipi yazdınız, bedeninizi yazdınız. Tüm bilgileri girdiniz. Genellikle alıcı olanlar, gerçek alıcı olanlar zaten soru cevap üzerine ilerliyor. Biz oraya ne kadar ölçülerini yazsak da insanlar birebir teyit etmek istiyorlar. Diyorlar ki bunun ölçüsü ne? Ben şu bedenim, bana olur mu? Ya da ben M bedenim ama benim üst bedenim geniş, bu yaptığınız bana olur mu? Gibi sorular geliyor. Siz ona göre evet dersiniz ya da hayır dersiniz, ona göre ilerleyebilirsiniz. Ya da kişi diyor ki ben bunu çok beğendim. Salaş giymek istiyorum. M bedenim ama bana L beden yapabilir misiniz? Large beden yapabilir misiniz? Sipariş alıyorsunuz, onun üzerine örüyorsunuz. Buradaki platformların güzelliği, kargoda sorun yaşamıyorsunuz. Zaten kapıda ödeme yapmayın. İnsanların ödeyip ödemeyecekleri belli değil. Sorun yaşayabilirsiniz. Gidip kargo şubesinden gönderiyorsunuz gönderinizi. Dolapta, evden de alabiliyorlar. Evden de gönderebilirsiniz. Sonrasında kişi ürünü alıp onayladığında size paranız ödeniyor. Şu an kış dönemindeyiz. Atkı, bere, onları örerek küçük küçük yüklemeye başlayın. Öncesinde mantığını kavrayın. Sonrasında istediğiniz ürünleri yükleyip satabilirsiniz. Gerekiyorsa elinizde yaptığınız ürünler kalsın ama asla maliyetin altına satmayın. Siz zaten bunun için bir emek veriyorsunuz. İpler için yeterince para harcıyorsunuz. Zaten bu işi yapıyorsanız en iyi markalar alıp yapmaya çalışıyorsunuz. En kaliteli ürünlerle örgü örmeye çalışıyorsunuz. O yüzden maliyetin altına sakın satmayın. İnsanlar ya abla şu an çok ihtiyacım var, ne olur almam lazım diyerek gelebiliyor. Ya da ya bunun maliyeti bu kadar olur mu? Ördüğünüz bir örgü diyerek gelebiliyor. Sizi her şekilde manipüle edebilirler. Buna gelmiyorsunuz. Belli bir fiyatınız var. Örgü zaten lükstür. İstiyorsa her tarafta işte biz de yapıyoruz, anlatıyoruz. Kendisine örebilir. El emeğinizi küçümseyip fiyatının altına değerde sakın satmayın. 2025 itibariyle vergilendirme de yapılacağı söyleniyor yapılan ürünlerden. Ben zaten bunun öncesinde İnternette dijital vergi dairesinde esnaf vergi muafiyeti belgesine başvurmuştum. Oradan dilekçe oluşturuyorsunuz vergi muafiyeti için. Sonrasında sizi arıyorlar belli bir süre sonra. Normalde kendileri gelip evinizde birkaç tane örgünün fotoğrafını çekiyorlar ve işlem yapıyorlar. Ama bizim vaktimiz vardı. Oradan da bankaya gidecektik. Zaten kendimiz gittik. Yanımda 2 tane örgü götürdüm. Onların fotoğrafını çektiler. Sonrasında belgemi aldım ve bankaya gidip istediğiniz herhangi bir bankadan ya da banka kartınızı çıkarttığınız bankadan gidip ticari bir hesap oluşturuyorsunuz. Artık ördüğünüz örgülerin parası oraya yatmaya başlıyor. Yani siz yasal bir işte yapmış oluyorsunuz. Çünkü ev hanımı da olsanız belli bir limitten sonra, onu şu an tam hatırlamıyorum, belli bir miktardan sonra vergi vermeniz gerekiyor. O yüzden bu işlerden sakınmak için ya bireysel şirket kuracaksınız, şahıs şirketi kuracaksınız ya da böyle esnaf vergi muafiyeti belgesi alacaksınız. Hangisini istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bana mesajlarda sorulmuştu, şu an bu örgüyü anlatırken aklıma geldi. Diğer örgülerde değinmeye çalışıyorum. Aklıma gelenler şu an bunlar. Sizin başka sorularınız varsa bu konuyla ilgili sorabilirsiniz. Yine bu kazada yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin diye ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Şimdi artık motiflerimizi, parçalarımızı oluşturmaya başlayabiliriz, örmeye başlayabiliriz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Zaten bu motifte ilk 3 sıradan sonra kendisini tekrarlıyor. Birinci sırada sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkanın içine 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İpi 2 parmağınıza tutuyorsunuz.
Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Sihirli halka için de yine ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. Ben küçüklüğümde böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum. Siz bildiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. İpi aldım ve döndürdüm. 3 milim tığ kullanıyorum. Halkanın içine girdim, ipi aldım ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgüde ikili trabzanlar kullanacağız. Bu 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyoruz. Bir üst sıraya çıkarken 3 tane zincir çekeceğiz. Diğer sıralarda da 3 zinciri hep bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Baştaki 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Araya 2 zincir çekiyorum. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 2 zincir çekiyorum. Halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci sırada arada 2 zincir çekiyoruz. Halkaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 4 tane grubumuz olacak. 3 tanesini yaptık. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirle 4 tane grup yaptık. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Halkanın ortası kapanana kadar. Tığın başına doladım. En başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. Tekli trabzanla biteceğiz. Tekli trabzan içinde ipi aldım. 3 ilmeği tekte çekiyorum. Sıra sonunda tekli trabzanla bitmiş oldum. Ve buradaki 2 zinciri bu tekli trabzanla elde etmiş oldum. Ben burada aynı renk iple üst sıralarda devam edeceğim. Ama siz burada yaptığım gibi her sırada farklı bir renk iple de yapabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Yine sıra sonuna kadar geldiniz. 3. zincirin içine battınız ve tekli trabzanla bittiniz. İpi gevşetiyorsunuz. Halkanın içinden motifi geçiriyorsunuz. Burada ipinizi sıkılıyorsunuz ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. Sizin burada ipinizi kestiğinizi düşünelim. Bir tane halka yapıyorsunuz, sihirli halka gibi. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorsunuz. Sonrasında istediğiniz herhangi bir köşeden ikili trabzan yaparak başlıyorsunuz. Bu köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Her sırada renk değiştirecekler için aradaki tek fark bu. İpinizi kopardınız. Sonrasında gösterdiğim gibi bir zincirle bir ilmek oluşturdunuz. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptınız. Biz şimdi aynı renk iple devam edeceğiz. Kek ip ya da batik ip kullanıyorsanız aynı renkle devam edebilirsiniz. Ya da düz renk kullanıyorsanız da tek renk yapabilirsiniz. Biz ne yapacağız? En son köşede tekli trabzanla bittik. Bir üst sıra için 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına doladık. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirle beraber 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan oldu. Biz de 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Başlarken 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Bu köşeyi en son tamamlayacağız. İkinci sırada 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Bir boşluktan diğerine atlarken arada bir zincir çekiyoruz. Yine 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz ve köşeye 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Bir diğer boşluğa 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için bu 3 sırayı detaylı anlatacağım. Sonrası zaten aynı şekilde devam ediyor. Burada başlarken 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Burayı sıra sonunda tamamlıyoruz. Arada bir zincir çektik. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine sıra sonunda tığın başına doladım. Tekli trabzanla bitiriyorum. Burada 3 zincirimiz vardı. 3. zincirin içine battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var ve 3'ünü tekte çekerek tekli trabzanla bitirdim. Siz bu noktada ip değiştirecekseniz ne yapıyorsunuz? İpi gevşettiniz, motifi içinden geçirdiniz ve sıkıladınız. Yeteri kadar ip bırakıp bu şekilde ip bırakıp kesiyorsunuz. Sonrasında ilmek yapıyorsunuz tığa ve istediğiniz boşluktan 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorsunuz. Tüm sıralarda köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Orayı en son tamamlıyoruz. İkinci sıramız bitti. Bu 2 zincirlik boşluklar biz örgümüzü bitirene kadar köşe boşluğu. Köşe boşluklarına da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra aşağıda bir zincirlik boşluklarımız oluştu. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3. sıradan sonra mantığımız değişmiyor. Köşeler aynı, bir zincirlik boşluklar aynı. Şimdi örerken daha net olacak. Başlarken her zaman 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Biz bir üst sıraya 3 zincir çekerek çıkıyoruz. Bunu da bir ikili trabzan kabul ediyoruz. 3 zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirli beraber 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik boşluk benim köşe boşluğum. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve bu bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir. Buradaki 2 zincirlik boşluk benim köşe boşluğum. Oraya 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için 1, 2 ve 3. Arada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Buradaki 2 zincirlik boşluklar köşe boşlukları 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Bu şekilde köşeyi de yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için.
Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda işlemimiz aynı. Arada bir zincir çektik ve bu köşeyi tamamlıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim ve tekli trabzanla bitirdim. 3. sırada bitti. 4. sıraya geçiyoruz. Artık hep aynı şey ama 4. sırayı da böyle bir kenarını anlatacağım size. Bu motifi 10 sırada örün. 100 sırada örün, mantığı değişmeyecek. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bir boşluktan diğerine atlarken arada bir zincir çekeceğiz. Buradaki bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buna da bir tane üçlü grup diyoruz. Motif büyüdükçe değişen tek şey bu üçlü grupların birer birer artması. 3. sırada bir tane üçlü grubumuz var. 4. sırada 2 tane, 5'te 3 tane, 6'da 4 tane diye devam ediyor. Her sırada bir tane üçlü grubumuz artacak. Köşe noktalarımız değişmiyor. Bir zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan yapmamız değişmiyor. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekmemiz değişmiyor. Burada son kez bir kenarı daha göstermek istiyorum. İpimizi koparmadan devam ettik. İpini koparanlar herhangi bir köşeden başlıyorlar. 3 tane ikili trabzan yapıyorlar. Biz de ipimizi koparmadık. 1, 2, 3 zincir çektik ve aynı köşeye 2 tane ikili trabzan yaptık. Toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Araya bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada üçlü grubumuz bir tane artmış oldu. Burada bir taneydi, burada 2 tane oldu. Arada bir zincir çektim. Köşe boşluklarımız 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda köşeyi yine 3 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz ve tekli trabzanla bitiriyoruz. Biz burada 3. zincirin içine batarak tekli trabzanla bitireceğiz. Siz her sırada ip koparıyorsanız 1. ikili trabzanın tepesine batarak tekli trabzanla bitiriyorsunuz. Motifin mantığı aynı şekilde devam ediyor. Siz isterseniz size verdiğim beden ölçü tablosuna göre, istiyorsanız da kendi üzerinize ölçerek devam edebilirsiniz. Ama önemli olan, dediğim gibi, bu köşe noktalarda artık motifimiz bittiğinde buraların sizin omzunuzdan düşmesi. Yukarıda kaldığı zaman kötü bir görüntü oluyor. Ben 2 tane motifi hazırlayacağım ve ip koparmadan birleştireceğim. Benim gibi ip koparmadan birleştirecek olanlar bir tanesini tam şekilde hazırlayacak. Kendi üzerine ölçecek, omuzlarından aşağı düştü, omuzlarını geçti. Artık o noktada motifi bitirecek. Daha salaş istiyorsanız, daha büyük bir beden istiyorsanız, illa ki siz 38 bedensiniz ama daha salaş görünsün istiyorsanız 40 beden yapmak isteyebilirsiniz. Daha fazla sıra sayısında yaparsınız ve sonra birleştirirsiniz. Orada sizin giyim tarzınıza, zevkinize bağlı şekilde sıra sayınız artabilir. İstediğiniz şekilde 2 tane motifi hazırlıyorsunuz. İster benim gibi ip koparmadan birleştirebilirsiniz, isterseniz de iğne iplik yardımıyla dikebilirsiniz. Sonrasında bu detayları size vereceğim. İğne ile dikecek olanlar 2 parçayı da aynı sıra sayısında örüyor. Bir parçayı kaç sıra ördüyse, mesela bunu 25 sıra ördüyseniz diğerinde 25 sıra örüyorsunuz. Burada örnek veriyorum. Siz kendi beden genişliğinize göre birini kaç sıra ördüyseniz diğerinde o kadar sıra sayısında örüyorsunuz. İkisi de eşit oluyor. Ama benim gibi ip koparmadan birleştirecek olanlar bir tanesini tam şekilde örüyor, diğerinde bir sıra eksik örecekler. Ben kendiminkinde bir tanesini tam şekilde 28 sıra öreceğim, diğerini 27 sırada bırakacağım. Çünkü sonrasında motifleri birleştirirken ip koparmadan hem 2 motif birbirine birleştirmiş olacağım, hem de 27 sıra olan motifi 28'e çıkarmış olacağım. Bunu yaptığımda daha rahat anlayacaksınız ama öncesinden bilgisini vermek istiyorum ki yeni başlayanlar bazen ip koparmadan birleştirme yapmak istemiyor. İğne iplikle dikecekseniz ikisi de eşit olacak, eşit sıra sayısında olacak.
İp koparmadan birleştirecekseniz birini bir sıra eksik göreceksiniz. İp koparmadan birleştirdiğimizde bu şekilde görünüyor. Karşılıklı üçlü gruplar karşılıklı denk geliyor. Ben bu görüntüyü daha çok seviyorum. İp koparmadığım için iğneyle uğraşmak zorunda da kalmıyorum. Baştan sona battaniye de birleştirsek, bu ip koparmadan birleştirmede herhangi bir hırka da birleştirsek, ip koparmadığımız için rahat rahat o ip bitene kadar, yumak bitene kadar birleştirmeye devam ediyoruz. Altıgen hırkada hem kolda ip koparmadan birleştirmeye gösterdim, hem de sırtta dikerek birleştirdim. Oraya bakarsınız, hangisi gözünüze daha güzel görünüyorsa onu yapabilirsiniz. Ama yeni başlıyorsanız benim bu gösterdiğim tekniği öğrenmeye çalışın. Bununla çünkü her türlü örgüyü örebilirsiniz. Şimdi ben bir tane motifi tam şekilde 28 sıralı şekilde yapacağım. Bir tanesini 27 sıralı yapacağım ve beraber birleştirmeye başlayacağız. İki kare parçayı da hazırladım. Artık birleştirme işlemine geçeceğiz. Burada 28 sıralı ördüğüm parçanın genişliği 52 santim. Verdiğim yetişkin beden ölçü tablosuna göre de ilerleyebilirsiniz. Kendi üzerinize göre de ilerleyebilirsiniz. Burada önemli olan, hepimiz M beden olabiliriz ya da 38 beden olabiliriz, 48 beden olabiliriz, herhangi bir beden olabiliriz. Aynı beden olsa da vücut yapımız değişik olabiliyor. Bazımızın omzu geniş, bazımızın bel kısmı geniş gibi. Önemli olan, bu parçayı ördüğümüzde bu kısmı yakadan tutuyoruz. Buradaki en son kısımları omzumuzdan biraz aşağıya düşmeli. Omzumuzu geçmeli. Yoksa biz kolları ördüğümüz zaman, parçaları birleştirip de kolları ördüğümüz zaman kollarımız buradan başlıyor. Omzumuzun üzerinde ise çirkin bir görüntü oluyor. Ama siz birebir bedeninize göre değil, salaş bir şekilde yapmak istiyorsanız sıra sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. 28 sıra ördüğüm parçayı ters şekilde çevirdim. Burada da 27 sıra ördüğüm var. Bir sıra eksik ördüm. Öncelikle etek kısmını herhangi bir birleştirme yapmadan baştan sona örüyorum. Bu kenarı baştan sona örüyorum. Burası açık kalacak. Burası bizim çünkü giyeceğimiz nokta. Buralar bizim kollarımıza gelecek nokta. Kol boşluğu oluşturacağız. Burası da yakamıza gelecek nokta. Öncelikle bu kenarı baştan sona bir sıra örüyorum. Burada en son 27. sırayı tamamladım. 28. sırada artık ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir iple ördünüz, ince ya da kalın. Omzunuzu geçene kadar ördünüz. Artık birleştirmeye başlayacağız. Benim gibi ip koparmadan birleştiriyorsanız bu şekilde başlıyorsunuz. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Örme şeklimize değişen bir şey yok aslında. Arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarda herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Burası bizim etek kısmımıza denk gelecek. Köşeye kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar yapalım ve artık birleştirmeye başlayalım. Bu kazakta da birebir ilerledim, aynı şeyleri yapacağız. Burada sadece dediğim gibi her sırada farklı bir renk kullandım. Bunda da ip koparmadan birleştirdim. Birini tam şekilde ördüm. Diğer parçayı bir sıra eksik ördüm. Eksik sırayı birleştirirken tamamladım. Şimdi bizim yaptığımız işlem buradaki etek kenarını örmekti. Burada herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Çünkü bu bizim etek kenarımız. Sonrasında artık yukarı doğru çıkarken birleştirmeye başlıyoruz. Burası bizim koltuk altına kadar birleştirdiğimiz yer. Buradaki kol açıklığını neye göre yapıyoruz? En az 21-22 santim olmalı yetişkinlerde. En az 21-22 santim olmalı. Onun aşağısında kasma yapıyor. Burada da 22 santim yaptım. Yine kollarda da bedenimizin yapısı devreye giriyor. Kollarımız geniş olabilir. Vücudumuza göre kollarımız geniş olabilir. O zaman 22 santim değil de 23-24 santim yaparız. Mantığı iyice oluşsun diye yapılmış bir şey de gösteriyorum.
Etek kısmını ördük, bir kenarını birleştirmeden ördük. Şimdi yukarı doğru birleştirmeye başlıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Köşeden önce köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Artık diğer tamamlamış olduğum motife geçiyorum. Motifte herhangi bir köşeyi kullanabilirsiniz. Zaten tüm sayılarımız eşit. Burada motifin arka yüzü, burası da arka yüzü, birbirine denk getirdim. Arada bir zincir çekmiştim. Köşeye giriyorum. 2 zincirlik boşluğa ipi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu köşeyi tamamlıyorum. Artık iki motifi böyle çevirebilirim. İp koparmadan birleştirmenin mantığı şu. Sağ tarafta tamamlamış olduğunuz motif var. 28 sıralı. Sol tarafta eksik olan motif var. 27 sıralı. Bu aşamada hem iki parçayı birbirine birleştiriyoruz hem de eksik olan sırayı 28'e tamamlamış oluyoruz. Sizinki kaç sıraysa siz de o kadar sırayı tamamlamış oluyorsunuz. Birleştirirken bir zincirlik boşlukları kullanıyoruz sırasıyla. Burada köşeyi tamamladım. Sağdaki bir zincirlik boşluğa geldim. İpi aldım. Zincir çektim. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleştirmenin mantığı çok kolay aslında. Sağdakine kaydırıyorum. Zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hem birleştirmiş oluyorum hem de soldaki motifi 28'e tamamlamış oluyorum. Burada bir bütün şeklinde birleştirmeyeceğiz çünkü kol boşluğu oluşturacağız. Birkaç tane daha örüp göstermek istiyorum. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine sabitliyoruz. Soldakine sırasını tamamlıyoruz. Görünüşünü de göstermek istiyorum. İp koparmadan birleştirmede model böyle görünüyor. Karşılıklı üçlü gruplar birbirine denk gelmiş oluyor. Siz şimdi bizim gibi ip koparmadan birleştirmiyorsunuz. İkisini de eşit sırada yaptınız. İkisini de 28 ya da 30 sıra yaptınız. Kaç sıra yaptıysanız ve iğne iplikle dikeceksiniz. Şu kenarda göstermek istiyorum. İkisini de 28 sıraymış gibi düşünün lütfen. Burada birleştirmeye buradaki köşelerde 2 zincir var. Bir tane zincir bu kenarın zinciri, bir tane zincir bu kenarın zinciri. Buradaki birinci zincirleri bırakıyoruz. İkinci zincirlerden birleştirmeye başlayabilirsiniz. İstiyorsanız örgünün düz yüzünden dikerek birleştirin, tepeleri alarak. İstiyorsanız ters yüzünden tepeleri alarak birleştirin. Burada gözünüzde hangisi güzel görünüyorsa o şekilde devam edin lütfen. Burada öncelikle kol boşluğunu ayarlıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru 22 santim bırakıyorum. 22 santim tam buraya denk geliyor. En son birleştirmemi burada yapıyorum. İşaretleyiciyi sağ taraftaki motife taktım çünkü bu bizim tam olan motifimiz. Buradan yukarıdan aşağıya kadar 22 santim ölçtüm. 22 santim olduğu noktada işaretleyiciyi taktım. En son burada birleştirme yapacağım ve artık birleştirmeyi bırakacağım. Kol boşluğu oluşturacağım. Siz de benimle bu işaretleyicinin olduğu yere kadar yapın. Ben kendimde de yaptığımda ne yapıyorum? Altıgen hırkalarda da bu köşeleri birbirine birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kol boşluğu oluştu. Burada koluma geçiriyorum
herhangi bir kasma yapıyorsa buradaki işaretleyiciden değil de bir öncesinden birleştirmeyi bitirebilirim. Yani tüm örgüyü yapıp sökmeden de arada kendinize kontrol ederek yapabilirsiniz. Yapıp satacaksanız 21-22 santim yeterli geliyor. Diğer hırkalarda da aynısını yaptık biliyorsunuz. Üstümde de gösterdim, herhangi bir sorun olmuyor. Büyük bedenlerde yaptık. Herhangi bir sorun olmadı. Burayı 22 santim değil de daha aşağılara çekerseniz ne olur? Yine bir şey olmaz. Salaş bir görüntü olur. Kolları daha bol, salaş bir görüntü olur. Önemli olan 21-22 santimden az yapmamak. Burada işaretleyicinin olduğu yere kadar birleştirmeye devam ediyorum. Sağda bir tane zincir çektim. Sol tarafa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdaki boşluğa kaydırıp bir zincir çektim. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdaki boşluğa kaydırıp zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Son kaydırmamı buraya yapıyorum. Kaydırdım. Zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık kol boşluğu oluşturacağım için sağdaki motife hiç ellemiyorum. Sol tarafta bir zincir çekip aşağıdaki bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası biliyorsunuz bir sıra eksikti. 27 sıraydı. 28. sırayı örüyoruz. Kol boşluğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Köşeye kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. Örmeye buradan başlamıştık. Bir tane kenarı, etek kenarını ördük. Burada artık yukarı doğru birleştirmeye başladık ip koparmadan. En son birleştirmemizi buradaki işaretleyicinin olduğu yere yaptık. 22 santimlik boşluk bırakmıştık. Artık birleştirmeyi bırakıyoruz çünkü kol boşluğu oluşturacağız. Buradan 3 tane ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Yukarı kadar 3 tane ikili trabzan ördük. Köşeye geldim. Arada bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyle birleştireceğim. Burası bizim omzumuza gelen yer. Arada bir zincir çektim. Köşeye girdim ve kaydırdım. Arada yine bir zincir çektim ve buradan köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi kol boşluğumuz artık oluşmuş oldu. Buradan sonra birleştirmeye buradan devam ediyoruz. Artık yaka boşluğumuzu oluşturacağız. Buradaki yaka genişliği biraz sizin zevkinize bağlı. Burayı geniş tutup omzu düşük şekilde yapabilirsiniz. Ya da dar tutup daha kapalı yapabilirsiniz. Ben buradaki yaka açıklığını 30 santim yapacağım. Siz yine benim gibi yapın. Sonrasında yine deneyerek devam edin. Buradan buraya kadar birleştirin. Benim göstereceğim şekilde. Sonra burada koltuk altına da 22 santimlik gelen yere de bir tane işaretleyici takın ve üzerinize geçirin. Bu aşamada zaten süveter gibi olacak. Üzerinize geçirin. Yaka açıklığı sizi rahatsız ediyorsa, çok açıksa ya da çok kapalıysa ona göre 30 santimi çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şimdi ben 30 santimlik şekilde yapıyorum. Ölçme işlerini tam olan parçada yapıyoruz. Benim bir parçam 52 santimdi. 52 eksi 30 22. Demek ki kenarlarda da 11 santim kalacak. Yani sizinki 60 santimse 60 eksi 30 geriye 30 kalıyor. Bu köşelerde de demek ki 15 santimlik birleştirmeniz gereken yerler olacak. 11 santim ne kadar geliyor? Onu ölçüyorum.
ve işaretleyiciyi takıyorum. Demek ki en son birleştirmemi burada yapmam gerekiyor. En son buradaki köşeye bir zincirle bağlantımızı yaptık. Tekrar bir zincir çektik ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi aşağıdan yukarı birleştirdiğimiz gibi aynı teknikle devam ediyoruz. Sağ taraftaki boşluğa girdim ve bir zincir çektim. Sol taraftakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sağ taraftakine kaydır, zincir çek. Sol taraftakine 3 tane ikili trabzan yap. En son işaretleyicinin olduğu yere geldim. Oraya da giriyorum. Bir zincir çektim ve sol tarafa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan sonra birleştirmeyi 30 santim kadar bırakıyorum ve bu tarafta 3 tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Diğer tarafa gördüğünüz gibi aslında işaretleyici takmadım. Çünkü burada kaç tane birleştirdiysem eşit şekilde o tarafta da o kadar birleştirmem gerekiyor. Bu tarafta kaç tane birleştirmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane birleştirmişim. 7.den sonra birleştirmeyi bırakmışım. Demek ki en sonda da 7 tane kalacak ve ben o 7 taneyi birleştireceğim. Oraya işaretleyici takmanıza gerek yok. Bu tarafta kaç tane 3 trabzan bıraktıysanız o tarafta da o kadar 3 trabzan bırakıyorsunuz. Ya da yeni başlayanlar için şöyle de yapabilirim. Yeni başlayanlara kolaylık olsun diye şöyle yapabilirim. Burada köşeden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçlü grubu birleştirmişim. Bu tarafta da köşeden itibaren sayıyorum. Burası bizim tam olan motifimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.den sonraki boşluğa işaretleyiciyi takıyorum. Yani birleştirmeye buradan başlamış olacağım. Omuzda birleştirmeye başladık. Karşılıklı 7 tane üçlü grubu birleştirdik. En son burada birleştirmeyi bıraktım ve buradaki eksik kenarı 3 tane ikili trabzan örerek örmeye devam ettim. Yukarıda işaretleyicimizi takmıştık biliyorsunuz tam olan motifte. Burada da eksik olan motifte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluk olana kadar örüyoruz. Köşedeki boşluk da dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluk kalana kadar örmeye devam ettim. Sonrasında yine bu şekilde önüme alıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere girdim. İpi aldım, kaydırdım ve zincir çektim. Sol taraftakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Böylece iki tarafta da eşit şekilde karşılıklı 7 tane grubu birleştirmiş oluyoruz. En son köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Buradaki köşeye giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. Zaten düzgün ilerliyorsak bu köşeler birbirine denk gelecek demektir. Denk gelmiyorsa arada bir kaydırma yapmışızdır. Ona da dikkat etmemiz lazım. Ben şimdi size dediğim gibi buradaki işaretleyici alıyorum.
Buradan 22 santimlik bir ölçü yapacağım. Kabaca. Bunu şimdi üzerime geçireceğim. Buradaki yaka kısmı benim için yeterliyse sonrasında birleştirmeye devam edeceğim. Ben üzerime denedim. Normalde bu yaka kısmı benim normalde kullanacağım şekilde. Ama ben bunu yapıp satacağım. Benim bu kullandığımı herkes sevmeyebilir. O yüzden 7 tane değil 6 tane birleştireceğim. Birer tane iptal edeceğim ve 6 tane üçlü grup birleştireceğim. Siz de kendinize yaptınız, sevmediniz, onu nasıl telafi ediyorsunuz? Size tam geldiyse bu kısımları geçebilirsiniz. Yeni başlayanlar için biliyorsunuz tüm örgülerde özellikle telafi nasıl edebiliriz? Onu anlatmaya çalışıyorum ve beden ayarlamayı anlatmaya çalışıyorum. Buradan sökmeye başladım. Karşılıklı 7 tane değil de 6 tane üçlü grubu birleştireceğim. Burada ilk yaptığımda 7 tane üçlü grup birleştirmiştim karşılıklı. Bir tanesini söktüm ve 6 tane üçlü grubum duruyor birleşmiş şekilde. Buradan sonrasında birleştirme yapmadan bu kenarı örmeye devam ediyorum. Ta ki burada köşe dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk kalana kadar. 3 tane ikili trabzan örerek devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğum kaldı. Köşe dahil 6 tane boşluk kaldı. Bu tarafta da sayıyorum üçlü grupları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'dan sonraki boşluğa giriyorum. Önceki boşluğa giriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Sırasıyla sağdakine kaydırıp zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En son köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekip buradaki köşeye bağlantı yapıyorum. Girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi tamamlıyorum. Burada tekrar işaretleyicimi takıyorum. Üzerime deneyeceğim. Ve sonrasında birleştirmeye devam ediyorum. Denedim. İşaretleyiciyi de çıkardım. Buradaki açıklık herkesin kullanabileceği türden oldu. Daha çok içime sindi. Yine kol açıklığı oluşturmaya devam edeceğim. Burada herhangi bir ölçü yapmama gerek yok. Bir tarafı ölçtüysek buradaki üçlü grupları sayıyoruz diğer tarafta. Çünkü sadece ölçü yaparsak burada belki 11 santim ölçtüğümüzde 6 tane grup sayarız. Burada 7 tane sayarız. O yüzden burada kaç tane üçlü grup kaldıysa onu sayıyorum. Birleştirmediğim üçlü grupları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Köşe dahil 12 tane üçlü grup var. Şimdi yukarıdan aşağıya tam olan motifte sayıyorum. 12 tane üçlü grup sayıyorum. Köşeden başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12.den sonra işaretleyiciyi takıyorum. Demek ki ilk birleştirmeme buradan başlayacağım. Burada eksik olan motifte kol kenarını örmeye devam edeceğiz. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Köşe dahil ne yapacağız? 12 tane üçlü grubumuz olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. En son burada 12.'yi yaptık ve birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi 12 tane üçlü grubu yapalım ve birleştirmeye başlayalım. Sayılar önemli karşılıklı. Sırasıyla devam ediyorum. Köşeden aşağıya kadar 12 tane üçlü grup örüyorum. Köşe ile beraber 12 tane üçlü grup yaptım. Artık buradaki işaretleyicinin olduğu yere giriyorum.
kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Birleştirme mantığında değişen bir şey yok. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. En son köşeye kadar geldim. Köşeler denk geldi. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim ilk örmeye başladığımız yerde. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki köşeye kaydırıyorum. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. En başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim ve tekrar kaydırdım. Bu köşedeki bağlantıyı da yapmış olduk. Kazağımız aslında şu an bir süveter formunda. Şimdi siz de iğneyle dikiyorsanız buraya kadar geldiniz. Bana gönderdiğiniz kazakta da benim gördüğüm kazaklarda da etekte herhangi bir lastik işlemi yapılmamış. Bu şekilde bırakılmış. Ben de yine sizin bana gönderdiğinize uymak için herhangi bir işlem yapmayacağım. İstiyorsanız hırkalarda gösterdiğim gibi lastik örebilirsiniz. Açık renkli ördüğüm söğüt hırka var. Ona bakabilirsiniz. Altıgen hırkalara bakabilirsiniz. Onları yukarı okla gösterdiğim şekilde oraya bağlantısını ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Onun mantığı da bir sıra ikili trabzan örüyorsunuz ve onun üzerine istediğiniz sıra sayısı kadar trabzanları bir önden bir arkadan alarak lastik örüyorsunuz. Ben lastik örmeyeceğim ama bir sıra sık iğne geçmek istiyorum. Buradaki köşe noktaları daha düzgün görünsün istiyorum. O yüzden bir sıra sık iğne geçeceğim. Siz bu şekilde bırakmak istiyorsanız ipinizi kopartırsınız. Burada ipinizi gizleyebilirsiniz. Görünümünü de şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde hoşunuza giderse böyle de bırakabilirsiniz tabii ki. Sık iğne içinde elinizi sıkmayın. Sıkarsanız, sıkı sıkı yaparsanız burada bir kasma olacaktır etek kısmında. Gevşek gevşek bir sıra sık iğne öreceğiz. Bir tane zincir çektim ve yine 3. zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz. Buradaki bir zincirlik boşluklara sık iğne yapıyoruz. Sık iğne için tığın başına dolamadım, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çektim. 2 ilmeği bir de çekerek sık iğne yapıyoruz. Sırasıyla sık iğne yapıyorum. Elim gevşek, buradan geçen ip gevşek. Sıkmadan bir sıra örüyorum. Sizin eliniz sıkı da olabilir. O zaman 3 ile değil 3,5'la da sık iğne geçebilirsiniz. Ya da 3,25 ile sık iğne geçebilirsiniz. Ya da siz hangi tığ kullanıyorsanız onun bir üstüyle sık iğne geçebilirsiniz. Ben ne kadar gevşek örün desem de elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı. Örme şeklimiz farklı. Bu şekilde buradaki köşeye kadar geliyorum. Bu köşeyi nasıl geçiyorum size onu göstereceğim. Sonra sıra sonuna kadar geleceğiz. Şimdi köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar sık iğne yaparak geldim. En son köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Burası bizim birleştirme yerimiz köşelerin. Oraya girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki tek fark buradaki birleştirme yerine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine ikili trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirlik boşluklara sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturalım. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeye bir tane sık iğne yaptım ve birleştirme yerine bir tane sık iğne yaptım. Bu noktada ipimi gevşetip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Zincirlerin, sık iğnelerin, ikili trabzanların, üçlü trabzanların böyle V gibi görünen tepeleri var. Tepelerin 2 tane kanadı var. Bir tanesi örgünün güzel yüzünde, dış yüzünde, bir tanesi örgünün iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu kanatları kullanarak bir tane daha sık iğne tepesi oluşturacağız ve tüm görünümü eşitlemiş olacağız.
En son ipi kestik. Başlarken burada bir tane zincir çekmiştik. Onu kullanmıyoruz. İlk yaptığımız sık iğne var. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. 2 milim tığ kullanıyorum daha rahat yapabilmek için. Sık iğnenin tepesini aldım. Yani iki kanadını birden aldım. İpi aldım ve örgünün arka tarafına çektim. Burada da birleştirme yerine yaptığım son sık iğne var. Onun da arka kanadını kullanıyorum. Arka kanadından girdim ve ipi tekrar aldım ve örgünün arka tarafına çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Tüm görünüm eşitlenmiş oldu. Burada artık ipimi gizleyebilirim. Çok çekiştirerek yapmıyorum. Tepeyi daraltmamak için burada bir zincir çekip buraya sabitliyorum. Yıkadığımızda, giydiğimizde örgümüz sökülmesin. Sonrasında buradan gizleyeceğim. Köşede gizleyeceğim. İstiyorsanız sık iğnelerin altından da gizleyebilirsiniz. Dışarıdan görünmeyecek yerlerden, örgünün dışından görünmeyecek yerlerden gizliyorum. Ben genelde köşeden gizliyorum. İpi köşenin burasına kadar aldım. Tekrar buradan ters taraftan da yürüteceğim. Köşeye girdim. Köşede bir tane ipi bırakıyorum. Buradaki ipi bıraktım. En son ipi bıraktım. Tüm hepsini almıyorum. Alırsam çünkü ipi çektiğimde geriye gelecek. Bir tane ipi bıraktım. Ve ipi çekiyorum. Benim burada bıraktığım bir tane ip bu ipin geriye gelmesini engelleyecek. Sonrasında bu şekilde devam ediyorum. En son motifi esnettim. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Sık iğneyi geçmemin sebebi de köşelerde keskin bir duruş olsun istemedim. Üzerimize giydiğimizde böyle düzgün bir görüntü olsun istedim. Artık kollardan örme işlemine devam edebiliriz. Kollarımızı yapabiliriz. Bu noktadan sonra işimiz daha kolay. Döne döne kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Ben bitişim başlangıcım örgünün arkasında kalsın istiyorum. Zaten ön arkası eşit şu an. Bir tanesini ön arka olarak belirleyin. Ben burası öne olsun istiyorum mesela. Burası arka olsun istiyorum. Buradan örmeye başlıyorum. Tığa ilmek yaparak başlıyorum. Sivri halka yapar gibi yaptım. Daha küçük bir halka yaptım. Tığla girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doluyorum. Burasını örgünün arkası olarak kabul ettim. Buradaki birleştirme yerinden bir sonraki boşluktan başlıyorum. Burası iki motifi birleştirdiğimiz yer. Buradaki boşluğu bıraktım. Bir sonrakinden birleştirmeye başlıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İpi de araya aldım gizleyebilmek için. İkisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Bir tane ikili trabzanla başlamış oldum. Tığın başını doladım. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Buradaki omuzdaki birleştirme yerine kadar devam ediyorum. Omuzda köşelerin birleşim yerine kadar geldik. Yine bir zincir çektim. Tam birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluklarını kullanmıyorum. Tam birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki işlemimiz çok basit. Kolumuz bitene kadar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada koltuk altındaki birleştirme yerine kadar geldim. Buradaki birleştirme yerine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesine kaydırdım. Sıra sonuna kadar geldim. Koltuk altına birleştirme yerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekip ilk ikili trabzanın tepesine kaydırdım. Örme işlemini boşluklarda yapıyoruz. O yüzden buradaki boşluğa kadar kaydırıyorum. İkinci ikili trabzanın üzerine kaydırdım. Üçüncü ikili trabzan üzerine kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. Sonrasında 3 zincir çekiyorum ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık omzumuz ya da koltuk altımızda düzelteceğimiz bir yer kalmadı. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna geliyoruz. 3 zincirin tepesine kaydırıyoruz. 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Tekrar buradaki boşluğa kadar kaydırıp 3 zincir çekip bir sonraki sıraya başlıyoruz. Burada da aynı şekilde ördüm. Koltuk altından itibaren 43-44 santim yeterli geliyor. Yine siz üzerinize geçirirsiniz. 43-44 santim yaptıktan sonra kısa geliyorsa 1-2 sıra daha örersiniz. Ya da bazı modellerde bilerek bilekten daha sonrasına yapılmış, daha salaş bir görüntü verilmiş, daha uzun örülmüş. İstiyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Biz şimdi 43-44 santim buraya kadar öreceğiz. Kol ağzına kadar öreceğiz. Üzerimize geçireceğiz, bakacağız. Tamam dediğimiz noktada burada yine bir sıra sık iğne geçebiliriz ya da bu şekilde bırakabiliriz. Artık kolumuzu örmeyi bırakıyoruz. Kollar bizim bu kazaktaki artık son işlemimiz. Sonrasında bir bütün şeklinde manken üzerinde de kendi üzerimde de size göstereceğim. Kazak videosuna ikinci günden devam ediyorum. Günleri de özellikle söylüyorum. Dün başlamıştım, bugün de bitirdim. Yani 2 günde bitirilebilecek bir kazak. Sizin ipiniz kalınsa bir günde de bitirebilirsiniz. Sabahtan başlayıp akşama kadar bitirebilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için 2 günde bitirdim. Ben burada koltuk altından itibaren 43 santim ördüm ve yine kol ağzından bir sıra sık iğne geçtim. Toplam baştan sona 44 sıra ördüm ve onun üzerine bir sırada sık iğne ördüm. Burada sıra sayıları değişecektir. Sıra sayısının hiçbir önemi yok. Siz verdiğim ölçülere ya da kendinize uygun üzerinize geçirdiğinizde hoşunuza gidecek ölçüye kadar örüyorsunuz. Sonra yine bu tarafta da aynı işlemi yaptım. 44 sıra ördüm. Bir sıra sık iğneye geçmedim ki beraber yapalım. Bu da benim 4. yumağımdan kalan ip. Yaklaşık 4 yumak kadar gitti. 4. de bitiyor neredeyse. Sıra sonunda arada bir zincir çektim. 3. zincirin tepesine geldim ve kaydırdım. Burada bir sıra sık iğne öreceğiz. Sık iğne içinde bir tane zincir çektim. Yine 3. zincirin içine batıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Yine etek kısmında yaptığımız gibi elimizi sıkmadan, sıkı sıkı yapmadan ikili trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz. Bir zincirlik boşluklara sık iğne yapıyoruz. Eliniz çok sıkıysa kullandığınız tığ numarasından bir büyük numara kullanabilirsiniz. Yine etekte yaptığımız gibi bir bütün kolda dolanalım. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Artık kazağımızı bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son boşluğa da bir tane sık iğne yaptım. İpi gevşetiyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine bir tane sık iğne tepesi oluşturacağız. İpim de bu kadar kaldı. Burada çektiğimiz bir zincir vardı. Ona dokunmuyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine arkadan giriyoruz. Yani iki kanadı birden alıyoruz. İpi buradan aldım ve örgünün iç tarafına çektim. Burada da son yaptığımız sık iğne var. Onun iç kanadını aldım, arka kanadını aldım ve ipi aldım, geriye çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Bunu zincirde de kullanabilirsiniz,
Trabzanlarda da kullanabilirsiniz. Teknik değişmiyor. Hepsinin tepesi aynı zaten. Buradan ipi aldım. Çok çekiştirerek yapmıyorum ki sık iğnenin tepesi daralmasın. Bir tane zincirle buraya sabitledim. Sonrasında sık iğnelerin altından yürütebilirim. En son kalan ipi kesiyorum. Kazak artık bitti. 2 tane kare motiften oluşuyor kazak. O yüzden eni de boyu da 52 santim. Kolları da koltuk altından itibaren 43 santim. 4 yumak kadar ip kullandım. İpi en başta göstermiştim. İhraç fazlası bir ipti. İstiyorsanız burada boy uzatma yapabilirsiniz sık iğne geçmeden önce. Yine üçlü gruplarla boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bunu elbise gibi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatıp. O yüzden boyu da size kalmış. Şimdi üzerimde görelim. Gördüğünüz gibi en son kısımları böyle kare bir motifler örmüştük. En son kısımları omzumdan düşüyor. Düşmediği zaman burada kalsaydı kolumuz böyle yukarıda kötü bir görüntü olacaktı. O yüzden motiflerde ördüğümüz zaman omzumuzdan düşmesini baz alıyoruz. Oradaki verdiğim standart ölçüler size uymayabilir aynı beden olduğu halde. O yüzden kendi vücudumuza göre omzumuz geniş olabilir, kollarımız geniş olabilir. O yüzden kendimize göre ayarlayabiliriz. Kolların ölçüsü de gayet yeterli. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha uzun kullananlar da var. Zaten ön arkası aynı şekilde görünüyor. Detaylı fotoğraflarını çekerim. Yine videonun sonuna eklerim. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.